Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bir su bardağı sütle lokum gibi ciğer tarifi hazırlıyorum. Bu yöntemle ciğer yemeyenler bile yiyecek. Evet, tarifime hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Buzluktan çıkardığım ciğerim var. Hafif bir şekilde buzunu çözdürdüm. Yıkadıktan sonra zarını temizliyorum. Yağ kısımları varsa keserek alalım. Şöyle ince ince dilimleyelim. Daha sonra minik küpler halinde doğrayalım. Bir borcamın içine alıyorum. Evet, tüm ciğerleri aynı incelikte doğramaya devam ediyorum. Evet, ciğerimin üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Karıştırıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatarak en az 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Evet, 1 saat sonra tamamen kanını saldı. Bol su yardımıyla yıkıyorum ve süzüyorum. Suyunu da süzelim. Şöyle bir tavaya alıyorum. Üzerine de bir su bardağına yakın su ekleyerek kapağını kapatarak kısık ateşte yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, ara sıra karıştırabilirsiniz. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Ciğerlerimiz yumuşadıktan sonra 1 adet kuru soğanı minik doğradım. 2-3 diş sarımsağı ekliyorum. Biraz sıvı yağ ekleyerek birlikte kavurmaya bırakıyorum. Soğanlarım da kavrulduktan sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz, kekik, kimyon, reyhan, pul biber, isot ekliyorum. Kırmızı toz biber de ekledim. Karıştırıyorum. Evet, tekrardan kapağını kapatıyorum. Kısık ateşle birlikte pişirmeyi bırakıyorum. Evet, lokum gibi pişen ciğerim hazır. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Evet, yanındaki lavaş için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. 2 su bardağı unu şöyle geniş bir kasenin içine alıyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Orta kısmını çukur açıyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Üzerine de şöyle 1 tatlı kaşığı kadar kuru maya. Toplamda 1,5 su bardağı soğuk su ilavesi yapıyorum. Unu azar azar ekleyerek kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Evet, oldukça yumuşak bir hamur olmalı. Yoğurma işlemine devam edelim. Evet, bu yumuşaklık yeterli. Üzerine
Bu aşamada yarım su bardağı un ekliyorum. Kapatıyorum. Yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saat sonra karıştırarak hamurumuzu şöyle bir harmanlayalım. Tezgah üzerine alıyorum. Kalan unu da bu aşamada ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hamuru uzattıktan sonra şöyle mandalina büyüklüğünde bezelere keserek en son yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur. Evet, yuvarladığımız bezeleri tezgah üzerinde şöyle 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri fazla kalın olmayacak şekilde oklava yardımıyla inceltelim. Evet, şöyle birkaç tane lavaşı açarak hazırlıyorum. Tavamı da önceden ocağın üzerine aldım ve ısıtıyorum. Sıcak tavaya lavaşımı alıyorum. Arkalı önlü şöyle pofu kabarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Başından hiç ayrılmadan pişirmeye devam ediyorum. Evet, lavaş biraz kalın geldiği için büyük bir tavaya geçiyorum. Biraz daha bezelerimin de incelttim, gördüğünüz gibi puf puf kabarıyor. Pişen lavaşları sofra bezi arasına alıyorum. Aralarına da çok az su serperek yumuşak olmasını sağlıyorum. Tüm lavaşları aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Evet, yumuşacık puf puf kabaran lavaşlarım hazırlamaya devam ediyorum. Evet, lavaşlarımın hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi ipek gibi yumuşacık. Bu lavaşları dilerseniz buzluğa kaldırabilirsiniz. Dilerseniz hemen tüketebilirsiniz. Evet, 4-5 tane patatesi kabuklarını soydum, yıkadım. Kuruladıktan sonra şöyle iri küpler halinde doğruyorum. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuz, biraz sıvı yağ gezdiriyorum, karıştırıyorum ve pişirmeye, kızartmaya bırakıyorum. Şöyle 2-3 tane soğanı piyazlık olacak şekilde doğradım. Biraz tuz ve sumak ekledikten sonra karıştırıyorum ve soğan salatamı hazırlıyorum. Evet, bir de marul salatası hazırlamak istiyorum. Bahçeden topladığım marullar, taze soğan, turp ve havucum var. Rendeliyorum ve servis tabağına alıyorum. Evet,
Yarım demet de maydanozum var. Doğruyorum. Kızaran patateslerimi servis tabağının kenarına alıyorum. Orta kısmına pişirdiğim sıcak ciğerimi alıyorum. Kenarlarına da maydanozla soğanı karıştırdıktan sonra servis yapıyorum. Evet, lokum gibi pişen ciğerim hazır. Yanında marul salatası, lavaş ekmeği ve ayranla muhteşem oldu. Şöyle dürüm yaparak da servis yapabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.